Bu animemiz koskoca şeytanların generali olan adamın soyundan gelen Dante abimizin çok temiz bir şekilde insanlardan dayak yemesini, ardından da insanların yine ve yine meraklarından dolayı dünyanın götlere gelmesini konu alıyor. Bazen gerçekten kendi türümden nefret etmiyor değil. Ya bak, ortada çalışan, yıllar boyunca korunan bir şey var. Ne güzel de kendi kendine bir şekilde yetiyor. Elleme, daha bırak kendi kendine dursun, takılsın. Ama insanlarımız gelip o şeyi bozuyor. Bozuyor dediğimde şu taşı çalıyorlar. O taş da diğer tarafla ilişkili olan kapının anahtarının yarısı. Hani normal bir taş da değil. Şimdi sen neyine güvenip de o taşı bu normal olmayan birinden alıyorsun? Başaramayacaksan, beceremeyeceksen o şeyin altına girmeyeceksin. Zaten aldıktan bakın 5 dakika sonra kaybetmeleri bir oluyor ya. Bir de tavşanlı abim geliyor, şehrin içinden geçiyor. Soruyorum şimdi sizlere. Ne oldu? Hani aldınız da ne yapabildiniz? Ne değişti? Değdi mi? Hiçbir şey yapamadınız. Üstüne üstlük tavşanlı abim de geldi, içinizden geçti. Bu arada yiğidi öldür, hakkını yeme. Animede tavşanlı abim öyle güzel işlenmiş ki, animeye öyle güzel yedirilmiş ki gerçekten takdir edilisi bir durum. Adam animedeki o kötü rolünü gerçekten çok iyi oynuyor. Ben bizim Reis'in racon sahnelerinden, bizimkilerine ayar çektiği o sahnelerden aşırı keyif aldım. Hatta bir ara reis al bunları ya, yık geç ya, yık geç, hakkındır, en çok sen hak ediyorsun falan dedim. Çünkü adamın en azından elle tutulur bir vizyonu var, bir hedefi var. Madem tavşanlı reis'e konu geldi, o zaman 6. bölümden bahsetmemiz lazım. Bana sorsanız animenin en iyi bölümü hangisiydi diye direkt gözüm kapalı bir şekilde 6. bölüm derdim. Adamlar hiçbir konuşma olmadan bir hikayeyi bu kadar mı güzel anlatırlar ya? Gerçekten ağzım açık bir şekilde adamların yaptığı sanatı izledim. Evet, doğru, bu bir sanat ve adamlar tüm bunlara ek olarak duyguyu sizlere geçirmekle beraber konuşmadan hikayeyi anlattı. Lan bunu konuşmalarına rağmen yapamayan animeler var piyasada. Siz düşünün adamın yaptığı seviyeyi. Gerçekten bu sezonda beğendiğim hususların en başına geliyor bu 6. bölüm. Aynı zamanda animemizde işte Amerika'nın siyasi olaylarını olsun, ona dalga geçmeler olsun güzeldi, hoştu. Yine Dante'nin o alaycı kimliğini, olaylara bakışını da güzel yansıtmışlardı. Ama o kadar. Oyununu oynayanlar için bir tık ileride değineceğim neden kötüydü diye. Ama şimdi ben oyundan bağımsız olarak animedeki en büyük mantık hatasını sizlere değinmek istiyorum. Dante kim? Koskoca Sparta'nın, yani şeytanların generalinin oğlu. Yani bu abimiz yarı şeytan. Yani güçlü olması lazım değil mi? Bakın, deneyimden bahsetmiyorum ki kardeşimiz hobi olarak şeytan avladığından ötürü bayağı bir deneyimi de var. Peki bu Lady kim? Teknolojiyle güçlendirilmiş, zekasıyla dövüşen bir hanım abla. Sorun şu. Ulan bu kadar güçlü olan Dante'nin dövmekte zorlandığı şeytanları şu kadın nasıl tıkır tıkır çok da zorlanmadan dövüyor. Hatta onu geçtim 1 vs 5 atabiliyor. Nasıl ya? Hele Lady'nin Dante'yi yenmesinde kahkaha attım ya. Aynen kanka, anlıyorum. Aynen öyle. Bak, ortada zeka var. Tamam, ona bir lafım yok. Ama diğer bir tarafta da deneyimden güç farkı var. Kendinize gelin. Aynı zamanda bizim Dante'yi özellikle o şeytanların dövüşlerinde salak çizmelerine bak değinmiyorum bile ya. Orası apayrı bir konu. Tamam, insanlarla şeytanların dövüşmeleri aynı olmaz. Çünkü arada da dediğimiz gibi deneyim, yıl farkı var, güç farkı var. Bizim Dante o kadar rahat olamaz. Ama bizim Lady'nin de bu kadar rahat olamaması lazım. Lady'nin de geçmişte bir dövüş var ama ya da ne bileyim diğer şeytan lordları kadar yok. Burası da bir gerçek. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben hala daha oyunla kıyaslamıyorum. Orası zaten apayrı bir konu. Ben kağıt üstündeki o mantığın saçma olduğunu savunuyorum burada. Bir bakman lazım kim, hangi ırk, neden, ne kadar yapmış, nasıl bir deneyim var, nasıl bir gücü var. Boşuna bir karaktere fazla güç eklemenize gerek yok yani. Son olarak bizim Enzo'ya değinmek istiyorum. Şerefsizdi falan ama kral adamdı ya. Hele şu sonda yaptığı hareket beni tav etmeye yetti. Tavşanlı abim 1, bu adam 2 diyeceğim de tam tersi olabilir. Yani neyse, siz anladınız durumu. Videomuzun bu dakikasından sonra oyunlarla alakalı, LoL'la alakalı biraz böyle kıyaslama yapacağız. Ama dinlemek istemiyorsanız videonun şu dakikasına gidebilirsiniz. Şimdi şu zamana kadar seriyi bilmeyen, sadece animesini eleştiren Laz vardı. Onu şöyle bir kenara koyup seriyi bilen kısma geçersek, kim bu animeye oyunun güzel uyarlaması dediyse ya götünden sallıyordur ya da serinin alakası yoktur. Açık ve net.
Hacım siz Dante'yi öldürseydiniz direkt. Hani bu nerf ne kardeşim? Çünkü Dante'yi oyunlarda ya da lore'u okuyan bir adamsan animede anlatıldığı gibi güçsüz olmadığını bilmen lazım. Oğlum adamlar koskoca Dante'yi salak kefesine koydu ya la. Tamam millet de dalga geçiyor. Millet de dalga geçe geçe dövüyor. Burası tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Ama mal değil. Özellikle de dövüşlerde. Ya gençler gerçekten şaka gibi ya. Lady'nin 1 vs 5 atabildiğini tek seferde Dante atamıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Akıl var, mantık var. Belki çok söylüyorum bunu ama elimdeki en bariz örnek bu olduğu için ben bunu söylüyorum. Kapışmalarını geçti mi zaten? Kapışmaları tamamen saçmalıktan ibaret. Dante'nin yenilmesi var yani. Akıl alır gibi değil. Seri hakaret benim gözümde. Bu adamın bir geçmişi var yani. Elinizi vicdanınıza koyun yani bunu yaparken. Kafanıza göre birini nerflemişsiniz, birini bufflamışsınız, birini bir şey yapmışsınız. Ha bu arada lore'a göre animede bazı şeyler önce işlendi, bazı şeyler sonra işlendi, bazı şeyler birleştirildi falan, onları geçiyorum zaten. Onlar ayrı. Ama en çok göze batan bu olay. Dante'nin deli gibi nerflenmesi, salak kefesine koyulması. Böyle biri değil. Ya biz ne hale soktu bizi ya. Bu sayede de fanatik Laz'ı da görmüş oldunuz ama yani elde değil yani. Şu olaya bakar mısınız? Ve bu iyi bir uyarlama da değil. Lore'u bilmeyen için çok iyi bir anime ama lore'u bilen için tamamıyla iyi bir anime değil. Bak onu söyleyeyim. Yani bunu o yüzden iyi uyarlama diyen arkadaşlar ya uyarlamanın ne olduğunu bilmiyor ya da söylediklerinin ne olduğunu bilmiyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu bir uyarlama animesi değil. Bir de bir şey söyleyeceğim eleştiriyi kapatmadan önce. Ya şu Babyface Virgil'i kim çizdi ya? Allah aşkına bana ya bunu kim çizdi ya? Bana bir gösterin ya. Ulan adamı K-pop ünlülerine benzetmişsiniz ya. Hiçbir farkı kalmamış. Nerede bizim Virgil'ımız? Bir de Nero'yu da seslendirmişsiniz. Ya ben kendi Virgil'ımı geri istiyorum kardeşim. Virgil'ımı geri verin. Biz bu animeye 10 üzerinden 9 puan veriyoruz. Bu puan lore'u bilenler için değil, yani onu söyleyeyim. O bir kenarda. Biz kağıt üstüne baktığımızda animemiz 10 üzerinden 9 puanı hak ediyor. Öncelikle dövüş sahnelerine gelirsek dövüş sahneleri gerçekten çok iyiydi. Kaliteliydi. Efektleri olsun, animasyon olsun tatmin ediciydi. Netflix'in hani başka bir oyun uyarlaması olan Tekken animesinin faciasından sonra hele ki o dövüş CGI'leri inanılmaz kötüydü. Neyse işte ondan sonra bu anime gerçekten çok güzel oldu. Ha bunda da CGI var. İşte bazen böyle dönüşüm sırasında arada bir CGI'ye geçiyorlar. Ama yani göz ardı edelim diyelim hadi onu. Çünkü çok az var. Ama çizim olsa çok tatlı olurdu biliyor musunuz? Gerçekten çok daha tatlı olurdu. Kötü karakterin motivasyonunu, nedenini işleyebilecekleri en güzel şekilde işledi adamlar. Gerçekten takdir etmek lazım bu konuda. Yani Dante ve Lady'nin dışında kötü adam bence bu animede çok iyi işlenmişti. Zaten animenin yarısında direkt saygınızı kazanıyor adam. Direkt adama çok farklı bakıyorsunuz. Bu arada anlattığı şeklin sanatsal yanı çok ayrı bir mevzu. Yani o bölüm muazzamdı. Çok ayrı bir yere taşımış animeyi. Animemizin hikayesinden bahsedersek Dante denilen kral abimizin şeytanları avladıkları sırada öğrendiği bazı gerçekler doğrultusunda hayatına yön vermesi gibi bir Wikipedia-vari açıklama yapabilirim. Ana karakterimiz güçlü, milletle dalga geçen, zeki ama o yanının pek gösterilmediği bir karakterimiz yani. Maalesef öyle. Yani onu söylemem gerekiyor. Sonra gelip de bana ya abi zeki dedin, adam zeki değil demeyin. Adam zeki normalde ama hani işte yazarımız onu göstermeye lüzum görmemiş diyelim. Onun haricinde böyle eksi olarak kıracağım mevzulardan şöyle bir düşünüyorum. Güç farkı ya. Gerçekten güç farkının saçma bir şekilde yansıtılmış olması. Karakterlerin ikisinin de böyle geçmişlerine bakıyorsunuz. Olması gereken bir seviye, olması gereken bir konum var ama ikisi de o konumda değil. Gözünüze çarpan en büyük unsur büyük ihtimal bu olur. Karakter gelişimine geldiğimizde bence Lady'nin karakter gelişimi aşırı saçma ve gerçekçi değil. Animenin böyle bir sürecinde güzel gidiyor. Bir anda sonuna geldiğimizde niye o hareketi yaptığını bir türlü anlayamıyoruz. Karakter gelişimi öyle değil ama ona zıt başka bir eylemde bulunuyor. Hani gerçekten çok tuhaf karşıladım sonda yaptığı hareketi. Hani yazar acaba ulan bir şey yaptığım 40 yıl düşünsünler bulsunlar ne olduğunu falan demiş de olabilir, yani öyle bir şey de beklerim. Neyse sonuç olarak oyunu oynayanların ya da lore'u bilenlerin çıldıracağı, cinnet geçireceği ama sıfırdan evrene başlayanlar için güzel olan bir anime. Eğlendirir. Komedisi de iyidir. Çok tatlı vakit geçirtirir. Dövüşleri de güzel. Darısı diğer sezonlara. Başınıza arttık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. これはキスノートです。キスノート？とりあえず中を見てください。はい。このパクリ方からいくとまさか。そう、お察しの通り。